Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda geçtiğimiz sene yaptığımız ve oldukça ilgi gören bir seriyle beraberiz. Ben olsam hangi cihazları almazdım? Burada özellikle her fiyat aralığından asla alınmayacak ama en çok satan telefonlardan bahsedeceğim. Burada uygun fiyatlı diye maalesef bu telefonları alanlar teknolojiyle çok ilgilenmediği veya araştırmadığı için böyle hatalar yapanlarımız olabiliyor. Bu hataları yapmamamız için bu videoyu çekiyorum ve özellikle 5000, 6000 hatta 7000 bandına kadar çok fazla kötü telefonlar var. Burada aldıktan 6 ay, 1 yıl sonra gerçekten büyük problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle yavaşlama ve batarya konusunda bu telefonlar resmen çöp olabiliyor. Bu noktada yanlış tercih yapmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan piyasanın en alt seviyesi olarak kabul ettiğimiz 3000 ile 5000 TL aralığıyla gelin başlayalım. Bu aralıkta özellikle Samsung'un Galaxy A0 serisi bulunuyor. Bu seriye baktığımız zaman A01, 03, 04, 04S gibi pek çok telefonu görebiliyoruz. Kısaca şu an için Samsung'un A0 serisi olarak satılan hiçbir telefonunu almayın. Bu telefonları almayın dememin en önemli sebebi burada kullanılan işlemciler. Exynos 850 gibi çok alt seviye işlemcileri burada görebiliyoruz. A04S haricinde serinin diğer telefonları açıkçası çok da fazla tutmadı. Ama maalesef ki şu anda A04S uygun fiyatlı telefonlar arasında en çok satanlardan diyebilirim. Bunu gerçekten engellememiz gerekiyor. Exynos 850 Yonga seti, pastel boya gibi ekranı ve oldukça kötü kameralarıyla 5200 TL'lik fiyatını hiçbir şekilde hak etmiyor. Burada fiyatının hakkını veren tek özelliği depolama diyebilirim. Ama depolamada işlemci ve kamera bu kadar kötüyken hiçbir işimize yaramayacak. O zaman peki A04S almayalım. Bunun yerine ne alalım derseniz bu noktada yine Samsung'dan bir cihaz önereceğim. Bildiğiniz gibi kanalımızda herhangi bir sponsorluk veya bir markayı övme, gömme gibi bir derdimiz yok. A04S'i kesinlikle almayın. Eğer ki 5000 TL bütçem var ve üstüne çıkmak istemiyorum derseniz Galaxy A13'ün Helio G80'li modeli çok mantıklı bir tercih olarak önümüze çıkıyor. Fakat burada bir kafa karışıklığı olabilir. A13'te iki model var. Birisi Exynos 850 yani baz model A13. İkincisi benim önerdiğim Helio G80 modeli. Galaxy A13'ün G80'li modeli performans olarak da batarya olarak da daha iyi sonuçlar veriyor. Özellikle de işlemci kısmında bu fiyat bandında bir Samsung telefon isteyen için kesinlikle yeterli. Bütçeyi biraz daha arttırdığımızda 7000 ile 9000 arasının başlangıç seviyesi olan en popüler, en çok satanlardan olan Redmi Note 12'den bahsedeceğim. Note 12'ye baktığımız zaman hem dış görünüş açısından hem de kameralarıyla sizi biraz aldatabilir. Fakat işlemci ve video performansında net bir şekilde sınıfta kalıyor. Burada Snapdragon 685 gibi alt orta sınıfın giriş seviyesi bir işlemcisini görürken 50 megapiksellik kamerada sizi aldatmasın. Kamera konusunda da başarılı bir telefon değil. Burada elimden geldiğince özet geçerek anlatmaya çalışıyorum. Fakat eğer ki bu telefonları daha detaylı bir şekilde merak ediyorsanız hepsinin detaylı incelemelerini kartlara koyacağım. Oradan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Peki Redmi Note 12 yerine ne alalım derseniz de burada Redmi Note 10S daha uygun fiyatına çok daha iyi bir performansıyla kesinlikle öne çıkıyor. Kameralar olsun, performans olsun, ekran kalitesi olarak da Note 12'den geri kalır bir yanının olmadığını söyleyeyim. Özellikle de işlemcisiyle Note 12'yi adeta ezip geçiyor. Redmi Note 10S yerli üretim olduğu için de çok fazla zamlanmadı. Şu an Note 12'nin 6 GB RAM, 128 GB'lık versiyonunu 7000 bandına alabiliyorken Note 10S 8'e 128'lik seçeneğiyle 6800 civarına rahatlıkla bulunabiliyor. Çıktığı günden bugüne benim de en çok önerdiğim fiyat performans telefonların başında geliyor. Bir diğer çok satan ama fiyatını hak etmeyen telefon da Galaxy A33. A33'e baktığımızda Exynos 1380 gibi oldukça düşük performanslı bir Yonga seti ve alt seviye kameralarıyla 8800 bandında bir fiyatta alabiliyoruz. A34'e bakarsak fiyat farkı neredeyse yok denecek kadar az. Şu anda güncel olarak 400-500 TL'lik bir fark söz konusu. Yani 15 euroluk farkı verip Galaxy A34 almak
her anlamda çok daha mantıklı bir tercih olacaktır. A34'ü hem inceleme hem de deneyimleme şansım oldu. A33'e kıyasla çok büyük bir deneyim farkı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani hem uzun ömürlü bir telefon almışken kameralarda orta seviyeye yakışır durumda. A33 almak yerine A34'ü ben kesinlikle öneriyorum. 10.000 TL sınırında da Redmi Note 12 Pro alınmayacak telefonların başında geliyor. Note 12 Pro'ya baktığımızda açıkçası tasarımı değiştirilmiş bir Redmi Note 10 Pro görüyoruz. Note 10 Pro şu anda 8.000 bandında satılıyorken 12 Pro 10.000 TL'lik fiyatını hiçbir şekilde hak etmiyor. Ama Note 12 Pro yerine alınabilecek bir Note 12 Pro da var. Yani burada kafanız karışmış olabilir. Ancak Xiaomi'nin son zamanlarda garip bir politika izlediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Burada bahsettiğim Note 12 Pro 5G'li modeli. Note 12 Pro'nun 4G versiyonuyla 5G'si arasında ciddi bir uçurum var diyebilirim. Hem performans hem kamera anlamında İki cihaz karşılaştırılamayacak seviyede. Dimensity 1080 gibi Galaxy A34'te de gördüğümüz hem oyunlarda hem de genel kullanımda çok performanslı bir işlemci varken 50 megapiksel OIS'li kamerasıyla da gayet güzel işler ortaya çıkartıyor. Yardımcı kameralarında Note 12 Pro'nun 4G versiyonundan çok daha iyi olduğunu da belirtmem gerekiyor. Yani Xiaomi tarafında uygun fiyatlı ama güncel bir telefon istiyorsanız burada tercihiniz kesinlikle 12 Pro 5G'den yana olmalı. Xiaomi 13 Lite'da şu anda 13.000 ile 15.000 bandındaki fiyatıyla alınmayacak telefonlar arasında. Burada güncel bir işlemci kullanılmış gibi gelebilir. Evet, 7 Plus Gen 1 gerçekten de güncel bir işlemci ama performans olarak hem testlere hem de deneyime baktığımızda Snapdragon 778G ile çok da bir farkı yok. Bu işlemciyi 10.000-11.000 TL bandına rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu işlemci bu fiyatıyla kesinlikle kabul edilemez ve ek olarak kamera tarafında da bize bir avantaj sunmuyorken stereo hoparlörleri bu fiyat bandında göremememiz de en büyük dezavantajlardan. 13 Lite'ın tek artısı güncelleme desteği. Bunun haricinde bu fiyatını hak edebilecek herhangi bir detayı bulunmuyor. 13 Lite yerine Poco X4 GT veya Xiaomi 11T almak kesinlikle daha mantıklı. Şimdi bütçeyi biraz daha arttırdığımızda benim bir zamanlar çok fazla önerdiğim ve fiyat performans oranıyla da başarılı bir seviyeye gelen ama şu anda fiyatı çok fazla uçan Galaxy A73'ü görebiliyoruz. A73 8 GB RAM, 128 GB depolamayla en düşük fiyat olarak 16.500 bandında güncel olarak bulunabiliyor. Bu fiyatlara çıktığımızda A73'ten çok daha iyi telefonları rahatlıkla bulabiliyoruz. 1000 TL fark vererek S22 alabiliyorken biraz daha alt fiyatlarda S21 FE gibi A73'ten batarya hariç her yönüyle çok daha üstün bir telefonu bulabilmek mümkün. 14.000'e Galaxy S serisi almak mı yoksa 17.000'e A serisi bir telefon almak mı diye düşündüğümüz zaman da buradaki farkı siz de anlayabilirsiniz. Evet, A73 kötü bir telefon değil ama Snapdragon 778G Yonga seti ve kamera tarafında bu fiyat bandını hak edecek bir telefon da değil. Realme GT2, Poco F5 gibi çok önemli rakipleri var. Özellikle de Poco F5 performans olarak A73'ten baya öne çıkıyor. A73'ü aldırabilecek herhangi bir detay artık kalmadı. Şu ana kadar bahsettiğimiz tüm telefonlar kesinlikle alınmayacak telefonlar. Ama A73 önceden çok önerdiğim, şu anda fiyatından dolayı alınmayacak bir cihaz. Bütçeyi daha da arttırdığımız zaman uygun fiyata bir amiral gemisi istiyorum dediğinizde Poco F5 Pro bundan 2-3 hafta önce karşımıza çıkıyordu. Ama şu anda fiyatı çok artmış durumda. En düşük fiyatlı olarak hepsi burada da 29.000 TL'ye bulabilmek mümkün ki bu fiyatlarıyla yakınından geçmemeniz gerekiyor. Poco F5 Pro, Xiaomi 12T Pro'nun biraz daha farklı bir versiyonu. 12T Pro ile de aradaki fiyat farkı çok büyük. Yani F5 Pro daha yeni çıktı diye bu telefonu 29.000 TL'ye kesinlikle almayın. Onun yerine iPhone 13 veya biraz daha uygun fiyata Galaxy S23 almak
çok daha mantıklı. F5 Pro bu fiyatları hak edecek bir telefon değil. Açıkçası genel olarak baktığımız zaman her fiyattan alınmayacak telefonları beraber kısa kısa inceledik ve bu listedeki tüm telefonların detaylı incelemeleri, bazılarının da uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kanaldan izleyebilirsiniz ve bu videoda bir farklılık yaparak sadece alınmayacak telefonlardan değil, bunların alternatifi olarak önerdiğim telefonlardan da bahsettim. Bu telefonlar yerine hangi cihazı öneriyorsam hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Peki sizce bu seriye devam edelim mi? Eğer devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizce alınmayacak başka hangi telefonlar var? Yorumlarda buluşalım. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.